Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 3-4 yaş aralığındaki erkek çocuklar için spor bir hırka çalışması. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Hırkamızı örmeye yakadan başlıyoruz. Reklam hatlarını oluşturup bedeni ördükten sonra kolları dikişsiz olarak örüyoruz. Daha sonra da cep kapaklarını örerek işlemleri tamamlıyoruz. Sizler kolları dikişli de çalışabilirsiniz. O zaman önce kolları örüp daha sonra bedeni örmeye geçeceksiniz arkadaşlar. Hırkanın ölçüsünü de vermek istiyorum. En yüksek yerinden etek ucuna kadar hırkamızın uzunluğu 36,5 santimetre. Genişliği ise 32,5 santimetre. Kol evine kadar olan yüksekliği 23,5 santimetre. Kol uzunluğu kol altına kadar yine 23,5 santimetre. Kol lastik uzunluğu da 3,5 santimetre arkadaşlar. Hırkamızı haroşa örgü ve yalancı Selanik modeliyle ördüm. Oldukça yumuşak ve kullanışlı bir hırka oldu arkadaşlar. Soğuk kış ayları için oldukça kullanışlı bir hırka. Hırkanın arkadan görüntüsü de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Gerekli malzemeler: 100 gramı 250 metre olan anti peeling iplerden 3 yumak kullandım. Bu kadar arttı arkadaşlar. Orta kalınlıkta. Örmek için 4 numara 100 santimetrelik yuvarlak şiş gerekiyor. Ayrıca bir yün tığı, bir makas, birkaç ayraç ve 7 adet de düğmeye ihtiyacımız var. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 4 numara şişimizle toplam 71 ilmek alarak örmeye başlıyoruz. Klasik ilmek alma yöntemini kullanıyorum. Toplam 71 ilmek alalım. Toplam 71 ilmek aldım ve haroşa örmeye başlıyorum. Haroşa örgüyü hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örüyorum. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Ve düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğin ise arka kanadını alarak şu şekilde düz örüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Düz örecekmiş gibi sağ şişime örmeden kaydırıyorum ve sıra sonuna kadar düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde toplam 30 sıra haroşa örelim. 15 diş haroşa olacak arkadaşlar. Yaka için toplam 30 sıra haroşa ördüm. Burası yakanın ters tarafı ama kazağın ön yüzü burası olacak arkadaşlar. Bunun da nedeni yakayı şöyle çevirdiğimizde yakanın ön yüzü kazağımızın ön yüzüne denk gelecek. Kazağımızın ön yüzünü belirtmek için buraya bir ayraç takıyorum. Karışıklık olmaması için. Reklam artışlarını bu ayracın olduğu taraftan yapacağız. Yakanın düz tarafından da toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diş haroşa oldu arkadaşlar. Şimdi reklam ayrımlarını yaparak örmeye başlıyoruz. Sol ön beden için 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ayırıyorum. Buraya bir ayraç takıyorum. Bir ilmek reklam hattı için ayırıyorum. Bu ayraçların sağ ve sol kenarlarından reklam artışları yapacağız her ön yüzde. 11 ilmek de sol kol için ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Reklam hattı ilmeğini de ayırdım. 23 ilmek arka beden için ayırıyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Reklam hattı ilmeğini de ayırdıktan sonra bir ayraç yerleştiriyorum. 11 ilmek de sağ kol için ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Reklam hattı ilmeğini de ayırdım. Sağ ön beden içinde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kaldı. Şimdi ön yüzden reklam kurulumuna başlıyorum arkadaşlar. Bu ayraçların sağ ve sol kenarlarından reklam hattı artışlarını yapacağız her ön yüzde arkadaşlar. Ters tarafta reklam artışı yapmıyoruz. Burada da yine ön beden için 4 ilmek kenar patı ilmeği ekleyeceğim. Tığla ekliyorum. İlk ilmeği çıkartıyorum. Şu şekilde şişin altından ipi geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar ipi şişin altına alıyorum. 2 3 4 ilmek ekledim. Bu son ilmeği de ekliyorum. Bu ilmeği buradan çıkarmıştık. Toplam 4 ilmek eklemiş oldum. Örmeye başlıyorum. İlk sıra olduğu için ilk ilmeği de örüyorum. İlk reklam hattına kadar devam ediyorum. Reklam hattına kadar eklemiş olduğum ilmeklerle birlikte ilmek sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek oldu. Şimdi ilk reklam artışını yapıyorum. Ayracın önünden sol şişimle alt sıranın ipini arka taraftan batarak kaldırıyorum. İlmeğin ön kanadını çapraz düz örüyorum. Bir ilmek ekledim. Ayraçtan sonraki reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Bu reklam hattı ilmekleri ön yüzde düz örülecek, arka yüzde ters örülecek arkadaşlar. Geri kalan ilmekler haroşa örülecek. Bu ayraçtan sonra da bir ilmek artırıyorum. Bu sefer sol şişimle alttaki ipi ön taraftan kaldırıyorum. İlmeğin arka kanadını alarak çapraz düz örüyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. İkinci reklam hattına kadar devam ediyorum. İkinci reklam hattına geldim. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da önden batarak ipi kaldırıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Devam ediyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Üçüncü reklam hattına kadar devam ediyorum. Üçüncü reklam hattına geldim. Sol şişimle yine arka taraftan batarak ipi kaldırıyorum. Ön kanadını örüyorum ilmeğin. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. İkinci ayraçtan sonra da önden batarak ilmek alıp bir artış yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Dördüncü reklam hattına geldim. Yine bir artış yapıyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Önden batıyorum.
ilmeğin arka kanadını örüyorum. Şimdi kısa satır dönüşleri yapacağız yaka düşüklüğü için arkadaşlar. İlk kısa satırımızı buradan yapacağız. Örerek son reklam hattına gelip buradan bir kısa satır dönüşü yapacağız. Tekrar bu şekilde her iki kenardan da üçer kez kısa satır dönüşü yapacağız. Arka yakayı yükseltirken ön yakayı düşürmüş olacağız. Reklam hattı artış ilmeğinden sonra ipi ön tarafa alıyorum. Sol şişimden bir ilmek sağ şişe geçiriyorum. İpi bu ilmeğin önünden arka tarafa alıyorum tekrar ve ilmeği tekrar sol şişe aktardım. Dönüyorum. Bu şekilde ilmeğin etrafına ip dolamış oldum. Burada delik oluşmaması için bu işlemi yapıyorum. Tekrar ipi arka tarafa aldım. Arka tarafta, ters tarafta olduğumuz için bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Sadece ayraçlar arasındaki reklam hattı ilmeklerini ters öreceğim arkadaşlar. Şimdi ilk reklam hattı ilmeğini ters örüyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Bu şekilde son reklam hattına kadar örelim. Ayraçlar arasındaki ilmekleri ters örmeyi unutmayalım arkadaşlar. Son reklam hattına geldim. Ayraçlar arasındaki ilmeği ters örüyorum. Bu kenardaki ilk reklam artış ilmeğini düz örüyorum. Daha sonra ipi ön tarafa alıyorum. Sol şişten bir ilmek sağ şişe kaydırıyorum. Tekrar ipi arka tarafa geçirip bu ilmeği tekrar sol şişe aktarıp dönüyorum. Bu taraftan da ilk kısa satır dönüşünü yapmış oluyorum arkadaşlar. Tekrar ipi arka tarafa alıyorum. Bu ilmeği haroşa örüyorum. Ön yüzdeyiz. Tekrar reklam artışları yapacağız. Yine sol şişimle arka taraftan batarak bir ilmek kaldırıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Ayraçlar arasındaki reklam hattı ilmeğini ön yüzde düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da önden batarak bir ilmek alıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Haroşa örerek ikinci reklam hattına kadar devam ediyorum. Şimdi yine reklam artışı yapıyoruz. Sol şişimle arka taraftan batarak bir ilmek alıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. İkinci ayraçtan sonra ön taraftan batarak bir ilmek alıyorum ve ilmeğin arka kanadını örüyorum. Arka beden ilmeklerini haroşa örerek devam ediyorum. Arka beden ilmeklerini ördüm. Üçüncü reklam hattına geldim. Yine bir artış yapıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Reklam hattı ilmeğini de düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra bir artış daha yapıyorum. Ön taraftan batıyorum. Devam ediyorum. Dördüncü reklam hattına geldim. Yine artış yapıyorum. Arka taraftan batıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir ilmek artırıyorum. Önden batarak ilmek alıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Bir ilmek haroşa ördükten sonra ilk kısa satır dönüşünü yaptığımız ilmeğe geldim. Bu ilmeği sağ şişe alıyorum. Dolamış olduğum ipi şu şekilde kaldırıyorum. Daha sonra ilmeği alıyorum. İkisini birlikte haroşa örüyorum. Bu şekilde. Şimdi 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 ipi tekrar öne alıyorum. Bir ilmek sağ şişime kaydırıyorum. İpi bu ilmeğin önünden arka tarafa alıp ilmeği tekrar sol şişe geçirip dönüyorum. İkinci kısa satır dönüşünü yaptım.
Şimdi ters tarafta ayraçlar arasındaki ilmekler dışındaki bütün ilmekleri haroşa öreceğiz. Ayraçlar arasındaki ilmekleri de arka yüzde ters örüyoruz arkadaşlar. Bu yüzde artış yapmıyoruz. Son reklam hattına kadar devam edelim. Son reklam hattına geldim. Ters taraftayım. Ayraçlar arasındaki ilmeği ters örüyorum. 1 2 ilmek ördükten sonra etrafını ip dolamış olduğum ilmeğe geldi sıra. Tekrar bu ilmeği sağ şişe alıyorum. Dolamış olduğum ipi kaldırıyorum. İlmeği de tekrar sol şişe geçiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Tekrar 1 2 ilmek örüyorum. İpi ön tarafa geçirip bir ilmek sağ şişe kaydırıyorum. İpi bu ilmeğin önünden arka tarafa alıyorum. Bu ilmeği tekrar sol şişe kaydırıp dönüyorum. Bu taraftan da ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Haroşa örerek reklam hattına kadar devam ediyorum. Ön yüzdeyiz. Yine reklam hattı artışları yapacağız. Sol şişimle arka taraftan batıp bir ilmek alıyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da yine önden batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Devam ediyorum ikinci reklam hattına kadar. İkinci reklam hattına geldim. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Ayraçtan sonra da ön taraftan batarak bir ilmek alıyorum. Arka kanadını örüyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Üçüncü reklam hattına kadar devam ediyorum. Üçüncü reklam hattına geldim. İlk ayraçtan önce bir ilmek ekliyorum. Yine arka taraftan batıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Ayraçtan sonra ön taraftan batarak bir ilmek alıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Devam ediyorum dördüncü reklam hattına kadar. Dördüncü reklam hattına geldim. Arka taraftan batıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da ön taraftan batıp bir ilmek alıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra etrafına ip dolamış olduğum kısa satır ilmeğine geldim. Yine sağ şişe kaydırıyorum. Dolamış olduğum ipi alıyorum. İlmeği de tekrar sol şişe alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Şimdi bu taraftan son kısa satır dönüşünü yapacağız. Bu sefer 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. İpi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği sağ şişe geçirip ipi tekrar arka tarafa alıp dönüyorum. İlmeği de tekrar sağ şişe geçirdim. Haroşa örüyorum. Arka taraftayız. Ayraçlar arasındaki ilmekleri ters öreceğiz. Geri kalan ilmekleri haroşa örmeye devam edeceğiz. Arka tarafta son reklam hattına geldim. Ayraçlar arasındaki ilmeği ters örüyorum. İkinci ayraçtan sonra ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ilmek ördüm. 7. ilmek kısa satır ilmeğimiz. Sağ şişe kaydırıyorum. Dolamış olduğum ipi alıyorum önce, sonra ilmeği alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bu taraftan da 1 2 3 ilmek ördükten sonra bir kısa satır dönüşü yapıyorum. Buradaki son kısa satır dönüşümüz. Tekrar bir ilmek sağ şişe kaydırıyorum. İpi önünden arkaya alıyorum. İlmeği tekrar sol şişe aktarıp dönüyorum. Buradaki son kısa satır dönüşümüz arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 ilmek. Bunlar kenar patı ilmeklerimiz. Devam ediyorum. İlk reklam hattına kadar haroşa örüyorum. Ön yüzdeyiz. Reklam hattını da artış yapacağım. Artık burada düz ilmekler belli olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi sol şişimle arka taraftan batıyorum. İlmeğin ön kanadını alarak örüyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği düz örüyorum. İkinci ayraçtan sonra da ön taraftan batıp bir ilmek alıyorum. Arka kanadını düz örüyorum. İkinci reklam hattına kadar haroşa örüyorum. İkinci reklam hattına geldim. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği düz örüyorum. İkinci ayraçtan sonra da önden batarak bir artış yapıyorum. Reklam hattına kadar örüyorum. Üçüncü reklam hattına geldim. Arka taraftan batıp bir ilmek alıyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği de düz örüyorum. İkinci ayraçtan sonra da önden batarak bir ilmek ekliyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Dördüncü reklam hattına kadar haroşa örmeye devam ediyorum. Dördüncü reklam hattına geldim. Ayraçtan önce bir ilmek ekliyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği de düz örüyorum. İkinci ayraçtan sonra da bir ilmek ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördükten sonra kısa satır ilmeğine geldim. Önce ilmeği sağa şişe kaydırıyorum. Alttaki dolamış olduğum ipi ve ilmeği sol şişe alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Artık kısa satır işlemlerimiz tamamlandı. İlk başlamış olduğumuz birinci sırayı burada tamamlayarak 4 ilmek ekleyeceğim kenar patı için. Son ilmeği çıkartıyorum. Şişimin altından ipi geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar ipi şişin altından geçiriyorum. İkinci ilmek. 3 ve dördüncü ilmeği alıyorum. Bu da şişimden çıkarmış olduğum ilk ilmeğim. Bu ilmeği de şişime takıyorum. Toplam 4 ilmek de bu kenar için eklemiş oldum. Şimdi ters yüzden bütün ilmekleri haroşa öreceğim. Ayraçlar arasındaki ilmekleri ters öreceğim. Sıra sonuna geldim. Kenar patı ilmeklerini de örüyorum. Dönüyorum.
Ön yüzdeyiz. Bundan sonra örgümüz ön yüzde reklam hat ilmeklerinin kenarlarından artış yaparak devam edecek. Ters tarafta ilmek artışı yapmayacağız. Haroşa öreceğiz. Sadece ayraçlar arasındaki ilmekleri ters tarafta ters öreceğiz arkadaşlar. Burada kenar patını belirtmek için de bir ayraç yerleştirmek istiyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek kenar patı için ayırıyorum. Eklemiş olduğum ilmeklerle birlikte. Diğer kenar patı için de 2, 4, 6, 7 ilmek ayırıyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Diğer ayraçları çıkartıyorum arkadaşlar. Daha rahat örebilmek için. Çünkü artış yerimiz artık belli oldu. Sizler de çıkarabilirsiniz. Bu ayracın bulunduğu taraf ön yüzümüz. Burada reklam hatlarında artış yapacağız arkadaşlar. Ters tarafta yapmayacağız. Bu ayraçlarda kenar patlarını belirtmek için yerleştirildi. Şimdi örmeyi sürdürüyorum. Reklam hatlarında artış yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir gidiş bir de geliş sırası yaptıktan sonra sol kenar patında ilik açacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi ilk iliğimizi açacağız. Ön yüzdeyiz ve sol kenar patında ilk iliği açacağız arkadaşlar. Son eklemiş olduğum ilmekler üzerine 4 sıra haroşa ördüm. 1 2 diş haroşa oldu. Şimdi sırayla ilmekleri örüyorum. 1 2 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek artırdım. Ayraca kadar olan 3 ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Kenar patını tamamlıyorum. İlk iliğimizi açtık. Devam ediyorum. Ayraçtan sonra haroşa örerek reklam hattına kadar geliyorum. Reklam hattına geldim. Arka taraftan ilmeği kaldırıyorum ve ön kanadını örüyorum. Bir ilmek ekledim. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Sol şişimle ön taraftan batarak bir ilmek kaldırıyorum. İlmeğin arka kanadını örerek bir ilmek de bu taraftan ekledim. Devam ediyorum haroşa örmeye. Bu şekilde devam edelim. Reklam hatlarında ilmek artışlarını sürdürüyoruz. Aradaki ilmeklerde haroşa örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar patına geldim. Son ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Ters tarafta reklam hattı ilmeklerini ters örüyoruz. Geri kalan ilmekleri haroşa örerek devam ediyoruz. Diğer ilik patına kadar devam edelim. İlik patına kadar geldim. Haroşa ilmekleri örüyorum. İlik için eklemiş olduğum ilmeği de düz örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk iliği açtım. Kısa satırlar bitti ve sadece reklam artışlarını yapacağız. Ön yüzde bu 4 reklam hattından düz ilmeklerin sağ ve sol kenarlarından birer artış yapıyoruz. Arka tarafta reklam artışı yapmıyoruz ve bu reklam hattı ilmeğini de ters örüyoruz arkadaşlar. 4 ilmeği de. Ve ilk iliğin üzerine de 12 diş haroşa olunca ikinci iliği açıyoruz. Sizler daha sık veya daha seyrek de ilik açabilirsiniz. Ben 12 diş haroşa belirledim. Bu şekilde roba örme işlemini sürdürelim. Reklam hattımızın boyu 13 cm olunca tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Robayı tamamladım. Reklam hattından roba uzunluğunu ölçüyorum. Tam 13 santimetre. Reklam hatlarında da 24'er kez artış yaptım. Şişimdeki toplam ilmek sayısı 271 ilmek arkadaşlar. Son 2 sırayı örerken de artış yapmadan ördüm. Bir diş haroşa sırası olacak şekilde. Şimdi sol ön bedeni örüyorum
ve burada kol ilmeklerini ayıracağım. Reklam hattına kadar haroşa örelim. ...39 ilmek ördüm. Reklam hattı ilmeğini de sol ön bedene ekliyorum. Sol ön beden için başlangıçtan itibaren 40 ilmek ördüm. Şimdi kolları geçici olarak kapatacağım ve arka bedeni ekleyerek bedeni örmeye devam edeceğim. Bir ipe de geçirebilirsiniz ama ben zincir çekerek ilmekleri geçici olarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum önce. Daha sonra ilmekleri teker teker alıyorum. Zincir çekerek serbest bırakıyorum. Bu şekilde bütün kol ilmeklerini reklam hattına kadar kapatalım. Birkaç zincir daha çekiyorum. Ve bu şekilde ilmekleri geçici olarak kapattım. Daha sonra zinciri sökerek ilmekleri toplayacağız. Şimdi kol altı içinde 4 ilmek ekliyorum. Yine farklı renk bir iple zincir çekiyorum. Daha sonra buradan ilmek alıyorum. Zinciri ters çeviriyorum. Çıkıntılara batıyorum şu şekilde. 4 ilmek alacağım. 1. Daha sonra kolu örerken bu zinciri söküp aynı ilmekten kollara da ekleyeceğim. 2. 3. Ve 4 ilmek de kol altı için ekledim. Devam ediyorum. Arka bedeni örerek diğer kola kadar geleceğim. Buradaki reklam hattı ilmeğini de arka bedene ekliyorum. Devam ediyorum. Diğer kola kadar haroşa örüyorum. Arka beden ilmeklerini de ördüm. Reklam hattı ilmeğini de arka bedene ekliyorum. Şimdi diğer kolu da önceki kol gibi zincir çekerek geçici olarak kapatıyorum. İlmekleri sırayla kapatıyorum. Toplam 59 ilmeği kapattım geçici olarak. Şimdi sağ ön bedeni ekleyeceğim. Yine kol altından 4 ilmek ekliyorum. Farklı renk bir iple zincir çekiyorum önce. Zinciri ters çeviriyorum. Çıkıntılara batarak 4 ilmek alıyorum. Bir, 2, 3 ve 4. Şimdi sağ ön bedenden örmeye devam ediyorum.
Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sırayı tamamladım. 40 ilmek sol ön beden için, reklam hattı ilmekleri de dahil 73 ilmek arka beden için, 40 ilmek de sağ ön beden için, 4'er ilmek de kol altlarında ekledim. Şişimde toplam 271 ilmek oldu. 271 ilmekle 3 sıra daha haroşa ördükten sonra modeli döşemeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi arka taraftan haroşa örerek devam ediyorum. 3 sıra haroşa örelim.